Merhaba, bugün makrame çanta kitimiz ile makrame çanta yapıyoruz. Bu çalışmada 4 mm 3 bükümlü pamuk alatik kullanıyoruz. Öncelikle ipimizden 20 adet 4 metre uzunluğunda ip kesiyoruz. Daha sonra bir tanesini uçlarını eşitleyerek ortasını bulup şu şekilde herhangi bir zemine sabitliyoruz. Bir kağıt bant kullanabilirsiniz. ...4 metre uzunluğunda iplerimizden bir tanesini bu şekilde sabitledik. Şimdi iplerimizden bir tane daha alıyoruz. Yine 4 metrelik iplerden. İki ucunu eşitliyoruz. Ve buraya şu şekilde geçiriyoruz. Bu işlemi yaptıktan sonra sağdaki ipi şu şekilde üste atıyoruz. Daha sonra bu ipi arkasından geçirerek bu halkanın içinden geçiriyoruz. Aynı işlemi bu taraf için de yapıyoruz. İpi bu şekilde bir U formu veriyoruz. Daha sonra içinden geçiriyoruz. Şimdi bir ip daha alıyoruz. Aynı işlemi tekrarlayacağız. Hemen yanına bu şekilde geçiriyoruz. İki ipi bunun içinden geçirip çekiyoruz. Yine sağdaki ipi şöyle yukarı atıp buradan içinden çekiyoruz. Aynısını diğer taraf için yapıyoruz. Bir tane daha yapıyoruz aynısından. Hepsini yan yana getiriyoruz. Biraz şöyle çekerek iple sıkıştırıyoruz. Daha sonra bantlarımızı alıyoruz. Bunu bu şekilde çeviriyoruz. Bir de S kanca kullanabilirsiniz burada.
Ortadan takıyoruz bunu. Şu en baştaki ipler ve en sondaki, yani sağdaki ve soldaki ipler boşta kalacak şekilde şu iki ipi alıp 4 ipi ortada bırakarak bir kara düğüm yapıyoruz. Bu işlemi 4 tane daha yapıyoruz. Aynı şekilde toplamda 5 tane üçgenimiz olacak. Bu şekilde 5 tane üçgenimiz hazır. İkinci motifteki en soldaki ipi alıyoruz, üstte kalıyor. İlk motifteki en sağdaki ipi de alıyoruz, bu altta kalıyor. Daha sonra bu ipi şöyle üstten atıp sarmal düğüm tekniğini uyguluyoruz. Ve bu motifleri bu şekilde birleştiriyoruz. Bunu üstüne atıyoruz ve içinden çekiyoruz. Aynı işlemi bu taraf için yapıyoruz. Bu ip sabit kalıyor. Diğer ipin üstünde. Bu alttan geliyor üstüne ve içinden çekiyoruz. Her düğümü 2 kez yapıyoruz. Şimdi bu tarafa geldik. Yine bu ip üstte, diğeri alttan geliyor, üstüne atıyoruz ve içinden çekiyoruz. Sonuncu motifi de aynı şekilde birleştiriyoruz. İlk sırayı tamamladık. Şimdi bu ipten başlayarak bu baklavayı tamamlayacağız. Bu üstte kalıyor. En baştaki ipimiz, diğeri alttan yine geliyor ve bunun içinden geçiriyoruz. Yine sarmal düğüm tekniğini uyguluyoruz. Bu verev sarmal düğüm oluyor aslında. Bu eğimi siz düğüm atarken kendiniz veriyorsunuz. Her düğüm yine 2 kez. Yine bu üstte sabit. Diğeri alttan geliyor üstüne ve içinden geçiriyoruz. Aynı işlemi bu taraftan yapıyoruz. Bu ip sabit üstte. Diğerinin üstünden geçirerek yine düğüm atıyoruz.
En sonda yine bu üstte aynı düğüm tekniğiyle motifi tamamlıyoruz. İlk motifi bu şekilde tamamladık. Şimdi diğerine geçiyoruz. Şöyle 4-4 ayırıyoruz. İlk ipi alıyoruz. Aynı teknikle baklavaları tamamlıyoruz. Buradan alıyoruz. Bu taraftan geliyoruz şimdi. Tamamladık. Diğer motifleri de aynı şekilde tamamlıyoruz. Şöyle 4-4 ayırarak iplerimizi ayarlayabilirsiniz. Şimdi bu ipten başlayacağım ve tüm motifleri aynı şekilde birleştiriyorum. Beş motifi de birleştirdik. Hepsini baklava haline getirdik. Şimdi en baştaki ilk 3 ipi alıyoruz. 3 ip ile bir tane kare düğüm yapıyoruz. Buraya bir kare düğüm yaptık. Bunu ayıralım. Şimdi de diğer taraftaki ilk 3 ipi alıyoruz, son 3 ipi alıyoruz ve aynı şekilde köşelere birer kare düğüm yapıyoruz. Şimdi her üçgenin arasına, şu üçgenlerin aralarına burada yaptığımız gibi kare düğümler atıp yine baklava yaparak tamamlayacağız motifi. Şöyle her üçgen arasından şu 6 tane ipi alıyoruz. Sağlı ve sollu ortalayarak. Şöyle göstereyim. 4 ipi yine ortada bırakıyoruz ve ortaya bir kare düğüm yapıyoruz. İlkini yaptık. Aynı şekilde bu üçgene de şöyle 6 ip aldık. Ve bir yine buraya bir kare düğüm yapıyoruz. Aynı işlemi tüm üçgenler için tekrarlıyoruz.
Şöyle. Şimdi buradan baklavaları şu şekilde birleştireceğiz. Bunun için de bu düğünlerin sağında ve solunda kalan ipleri alıyoruz. Dörtlü dörtlü şekilde şu şekilde birleştireceğiz. Önce bu ipi alıyoruz. Az önce yaptığımız gibi yine bu ip üstü oluyor. Diğer ip alttan geliyor ve içinden geçiriyoruz. Yine bir baklava oluşturuyoruz. Şimdi bu tarafa geçiyoruz. Burada da baklavayı oluşturduk. Aynı işlemi diğer taraf için yapıyoruz. Sırayla yine hepsini şu şekilde 4-4 alarak 8 ip ile baklava oluşturuyoruz. Tüm üçgenler için aynı işlemi yapıyoruz. Evet, 4 tane motifi tamamladık. Üçgenleri kapattık. Şimdi şu köşeleri tamamlayalım. Bu 3 iple kare düğüm yapmıştık. Ve bu 4. ipi alıyoruz. Yine bu üstte kalıyor. Ve diğer ipleri bunun üzerine yine verev sarmal düğüm yaparak şunu şöyle tamamlayacağız. Şimdi aynı işlemi bu taraf için yapıyoruz. Yine bu 4. ipi alıyoruz. Üstte kalıyor. Bu iplerle üzerine sarmal düğüm yaparak şu çizgiyi tamamlayacağız.
Evet, burası tamamlandı. Şimdi burada üçgenlerimiz oluştu. En üst sıradaki şekilde yine burada bu karelerin, üçgenlerin içini dolduracağız. 4 ipi alıyoruz ve burada yine içine bir kare düğüm yapıyoruz. Evet, bu sırayı da üstteki şekilde baklavaları tamamlıyoruz. Buraya kare düğümümüzü attıktan sonra önce baklavayı tamamlayalım. Şimdi bu kısma geliyoruz. Yine aynı şekilde her üçgenin arasına bir kare düğüm atıp daha sonrasında birleştirmeyi yapıyoruz. Baklavayı oluşturuyoruz. Tüm sıraları bu şekilde yapalım. Yine 4-4 ayırdık. Şöyle ortada 4 tane bırakıyoruz. Kare düğüm atıyoruz. Kenarda bıraktığımız iplerle de baklava motifini tamamlamış olacağız. Tüm üçgenlerin içini bu şekilde tamamlayalım. Motiflerimizi tamamladık. Siz isterseniz bu motifi, baklavaları arttırabilirsiniz. Kapak kısmında olacak bu kısım. Daha fazla olsun isterseniz bir sıra daha baklava yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış. Şimdi ben bundan sonra artık kare düğümlere geçiyorum. En baştaki ipimden başlayarak sırayla tüm ipleri dörtlü dörtlü alarak düz kare düğüm yapıyorum. Bir sonraki dörtlüyü alıyorum. Buraya da bir kare düğüm. Sırayla tüm ipleri dörtlü dörtlü alarak kare düğüm yapıyoruz.
Tüm sırayı dümdüz kare düğüm yaparak devam ettik. Şimdi iki kare düğümün arasına bir kare düğüm yapacağız. Yani bu iki kare düğümün arasındaki şu baştaki ve sondaki iki ip ortada kalacak şekilde kare düğüm atıyoruz. Şu en baştaki iki ip kalıyor. Aynı şekilde hemen yanındakini tüm sırayı şimdi bu şekilde hemen aralarını doldurarak kare düğümlerle devam ediyoruz. Artık bu çantanın sonuna kadar, istediğimiz boyuta gelene kadar sadece kare düğüm atarak devam edeceğiz. Sondaki iki ip de boşta kalıyor. En başta bıraktığımız gibi. Şimdi yine bu sefer ilk 4 iple kare düğüm yapmaya başlıyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Tüm sıranın yani çantanın sonuna kadar istediğiniz ebata ulaşana kadar bu şekilde bir tamam en baştan kare düğüm yaparak daha sonra 2 tane bırakarak kare düğümlerle devam ederek çantayı tamamlıyoruz. Örme işlemi tamamlandı. Ben toplamda şöyle göstereyim. Şuradan başladık. Bu şekilde 35 sıra ördüm. Kare düğüm yaptım. İsterseniz biraz daha uzatabilirsiniz. Çünkü şöyle en kısa ipim şu kadar kaldı. O yüzden bu kadar yeterli olacağını düşünüyorum ben. Görüntü olarak da bu tam bir el çantası gibi oldu. Kol çantası ve el çantası olarak kullanılabilir. Şimdi iplerimi kısaltıyorum. Kalan ipleri de gizleyeceğiz. Şu kadarlık bir mesafe yeterli olacak. İplerimizi kısalttık. Yaklaşık 3 metre uzunluğunda bir ip alıyorum. İpi ortalıyoruz. Şöyle şuradan. Şu şekilde. Orta kısım şuraya gelecek şekilde şöyle göz kararı ayarlayıp şu uçtan başlıyoruz. Bu iplerin hepsini kestiğimiz parça ipe dolayacağız. Şöyle yapıyoruz önce. İpi üstüne koyuyoruz. Kısa ipi diğer ipin üstüne atıyoruz. Ve boşluktan geçiriyoruz. Bunu ilk etapta bir sıkı tutmanız gerekiyor. Tam yukarı gelecek şekilde böyle sıkıştırın. Aynı ipi şimdi bir kez daha yine uzun ipin üstüne ve içinden geçiriyoruz.
yapıştırarak bu şekilde buraya sabitliyoruz. 3 tane ipi doladım. Her 3 ipte bir dördüncüyü atlıyoruz sıkışma olmaması için. Dördüncü ipi altta bırakıyorum. Diğer ipi alıyorum. Yine aynı şekilde düğümlüyoruz buraya. Yine bir, ikinciyi alıyorum. Ve 3. Dördüncü ipim bu. Onu yine bırakıyorum. Ve yine aynı şekilde devam ediyorum. Üç ip düğümlüyoruz. Dördüncüyü bırakıyoruz. Dördüncüyü bıraktım. Bu şekilde tüm sırayı tamamlıyoruz. En sonunda şu son dördüncüye geldim. Onu bırakıyorum. Ve şu son parçadaki ilki de bırakıyorum. Ki şu sonuncuyu da düğümleyebileyim. Burada 2 tane bırakıyoruz. Şunu ve şunu boşta bırakıp onları atlıyoruz. Diğer ipi alıyoruz. Ve son ipi de düğümlüyoruz. Burada burgusu açıldı. İplerin burgularının açılmasını önlemek için en başta aslında uçlarına kağıt bant atabilirsiniz. Evet. Burası da bu şekilde tamamlandı. Düğümleme kısmını bitirdikten sonra askıdan artık alıp düz bir zeminde devam edebiliriz. Şimdi şu püskül kısımlarını bu düğümlerin arasından içe gizleyeceğiz. Çantanın modeli şu şekilde olacak. Bu şekilde bir çanta olacak. Tamamlandıktan sonra. Şimdi tersini çeviriyoruz. Bir iğne veya tığ yardımıyla bu ipleri, püskül kalanları şu şekilde düğümlerin arasından içe gizleyeceğiz. Onlar zaten iç kısmı kalacağı için gözükmeyecek. Astar yaparsanız da zaten hiç belli olmayacaktır. Şöyle şuradan uygun bir tığ seçip ipleri çekiyoruz. Son parçayı da yine aynı şekilde düğümlerin içinden geçiriyoruz. Evet, tüm ipleri bu şekilde iki düğüm arasından geçirdik. Şimdi bunları kesebiliriz. Bu şekilde bu görüntüyü de temizlemiş olduk. Şimdi katlama işlemine geçeceğiz. Az önce de göstermiştim. Şöyle bir çanta olacak. Bu ipler ile kenarlarını birleştireceğiz. Buraya da bir çıt çıt taktığımızda çantamız tamamlanmış olacak.
Çanta bu şekilde olacağı için şimdi bunu katlıyoruz ve şöyle uçlarını, yani şuraları eşitliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burada 7. tek oluyor. Burada da ipimiz var zaten. Şimdi bu ipi buradan geçireceğiz. Bunun için tel toka kullanabilirsiniz. Daha kolay olur. Şöyle. Şimdi buradan şöyle geçiriyorum ipi. Daha sonra buradan böyle şu şekilde bu şekilde birleştiriyoruz. Şimdi aynı işlemi bu taraftan yapacağız. Şimdi şöyle. Şimdi şuradan aynı işlemi tersini yapıyoruz. Bu kısmını artık bu kalan ipi buradan iç kısma atıyoruz. İçeriden de tekrar gizleyeceğiz. Şimdi bu uzun ipi buradan içe attık. Tam şu ucundan şöyle bir düğüm yapıyoruz. Şekilde burada bir düğümümüz var. Bu ipi daha sonra şöyle şu kısımdan gizleyerek yine birkaç sıra geçirebiliriz. Yine tığla veya yine tokayla da yapabilirsiniz. Şimdi bu dursun. Aynı işlemi bu taraf için de yapıyoruz. Bu şekilde birleştirme yapıyoruz. Diğer tarafını da aynı teknikle birleştirdik. İçinde yine bu düğüm var. Şimdi bu kalan ipleri yine aralardan geçirerek sabitleyelim. Burada bir düğüm atmıştık. Şöyle çevirelim olmazsa. Şöyle çevirerek daha rahat olacak. Şimdi bu ipi hemen şuradan mesela çekeceğim. Şöyle ikili alalım. Bir düğüm daha atalım ki buradan iyice sıkışsın. Çünkü şuradaki delikler geniş olduğu için buradan çıkmasın. Bu şekilde bunu buraya kilitlemiş oluyoruz. Birkaç sıra daha böyle inebiliriz. Şuradan çekelim. Şimdi çıt çıt kısmını buraya dikeceğiz. Şu şekilde tam ortadaki baklavaya denk getiriyorum. Hayalet ip kullanacağım.
Tüm bu ürünler hepsi web sitemizde mevcuttur. Çıt çıtı dikip daha sonra geldiği yere ayarlayıp denk gelecek şekilde diğer kısmını da buraya dikeceğiz ve tamamlamış olacağız bu kısmı. Şöyle. Çıt çıt da bu şekilde diktik. Az önce gösterdiğim gibi şu hayalet ipi kullanarak diktik. Görebilirsiniz. Hiç belli olmuyor dikişleri. Bu şekilde oldu. İsterseniz bunu böyle bu şekilde el çantası olarak da kullanabilirsiniz. Yine kendi ipinden dilerseniz bir askı görebilirsiniz ama ben bu yaylı klipslerden takacağım şimdi. Daha pratik oluyor. İstediğim zaman bunları çıkartıp kılaç olarak kullanabileceğim. İstediğim zaman da askılı çanta olarak kullanabilirim. Şöyle şurası uygun. Aynı yere gelecek şekilde şöyle şuraya takabilirim. Bu şekilde bunları taktık. Şimdi bir de deri askı kullanacağım. Çanta askısından. Bu yaylı halkaların avantajı, dediğim gibi istediğimiz zaman kolaylıkla çıkarabiliyoruz. İsterseniz dikerek de farklı halkalar kullanabilirsiniz. Çantamız bu şekilde tamamlandı. İçine astar da yapabilirsiniz. Astarsız da kullanılabilir. Yazlık, oldukça şık, güzel bir çanta oldu. Bu da aynı model fakat daha küçük ebatlı olan bir model, çanta modeli. Burada 5 baklava yapmıştık. Burada 3 baklava yaparak istediğiniz ebatlarda yapabilirsiniz. Aynı tekniği kullanarak. Bu da oldukça güzel, küçük bir çanta oldu. Yani bir telefon veya işte bir cüzdan, kartlık, anahtar atmalık, yazlık, alçık bir çanta modeli. Siz de dilediğiniz ebatlarda aynı tekniği kullanarak yapabilirsiniz. İster 4 baklavalı, ister 3, ister 5 baklavalı olarak bu çanta modelini yapabilirsiniz. Daha uzun yapabilirsiniz. Bu artık tamamen sizin tercihinize kalmış. Modelimiz bu şekilde. Bu çantaya da yine aynı şekilde bu şekilde bir çanta sapı takabilirsiniz. Deri olarak web sitemizde mevcuttur veya kendi ipinden burada olduğu gibi bir askı örebilirsiniz.